Her ikisinden öyle soru geliyor. Miso evde yapabilir. Benim yanında şimdi 3 çeşitli miso var. Bir yere her şey bundan kıracaksınız. O zaman daha lezzetli yemek yapabilir. Genelde soya fasulyeden yapar. Türkiye'de soya fasulye var. Ama bir problem koji. Japonya'dan belki 10.000 tane çeşit var mı? Miso'ya daha yakından bakacağız. Hadi bakalım. Merhaba, ben çocukken mutfaktan ilk gelen kokusu miso çorbanın kokusudur. Onun zaman miso için sağlıklı, fermentasyonlu, onun için hiç bilmiyordum. Bugün misoyu insanlar sağlıklı için konuşuyordu. Gerçekten çok sağlıklı. Ama Japonya'da miso önce sağlıklı değil, yaşam kültürdür. Ama miso aceleyle oluşmaz. Aylarca bekler, bazen yıllarca. Ve bana hepsini bunun için düşündü. Doğada güzel olan bir şey huzuru oluşmuyor. Fermentasyon aslında yaşam sürecidir. Miso'nun içinde zaman vardır. Mikroorganizma var. Dönüşüm vardır. Belki insanlarda böyledir. Bazen hemen değişmez. Olgunlaşmak için zaman lazım. Japon mutfakta güçlü soslarda her şey bastırmayız. Malzemenin gerçek tadına duymaya çalışır. Miso da böyledir. Sessizdir ama derinliği vardır. Bence gerçek ustalık biraz bunun benzer. Gösterişliği denge. Bu hafta sizlere gelen talep üzerinde miso serisi yapacağım. Her kişiye miso ile yemek yapacak ve misoya daha yakından bakacak. Hadi bakalım. Şimdi miso için biraz anlatacak. Benim yanında şimdi 3 çeşitli miso var. Beyaz, kırmızı, bu akadashi. O kırmızının o köyünün, Nagoya'nın misosu. Bundan bugün biraz yemek yapmak istiyorum. Genelde sadece miso direkt koyuyorsa biraz lezzeti eksik olacak. Onun için mesela biz evde, lokantada kolay yoru için anlatacak. Bunun miso aşağı yukarı bu 100 gram var şimdi. 100 gram var. 102 yazıyor ama 100 gram olacak. Ve onun üstü aşağı yukarı %10. Hondashi. Bundan 10 gram. %10 demek 10 gram. Şimdi 4'e kapattı, onun için 15 gram koyacağım. Evet. Bunu evde karıştıracaksın. Mesela bunun beyaz miso İstanbul'da her yerde olmuyor. İçiban veya gross market falan da arabilirsiniz. Hondashi de aynı. Bunun miso böyle hazır yapacak. Bu zaten bozulmuyor. Mesela bunun 1 sene, 2 sene kırabilirsiniz. Bundan miso çorbaya bir yere her şey bundan kıracaksınız. O zaman daha lezzetli yemek yapabilir. Her ikisinden öyle soru geliyor. Miso evde yapabilir mi? Yapabiliyor. Bunun misosu genelde soya fasulyeden yapar. Türkiye'de soya fasulye var. Ama bir problem koji. Koji onun küfü gibi Japonya'dan almak lazım. Maya olarak koji lazım. Onun için biraz zor. Japonya'dan yaşarsa her evden eski zaman evde miso yaptı. Türkiye'de mesela nohut var değil mi? Nohut onun varsa koji beraber. Ondan da nohutunun miso yapabiliyor. Aşağı yukarı 1 sene sürecek yani. Yapabilirse buyurun. Yapabiliriz. Miso, sadece miso diyor her ikisi ama yemeğinin çeşit olarak hepsini miso de değiştirmek lazım. Japonya'dan kaç çeşit var? Ben de bilmiyorum. Belki 10.000 tane çeşit var mı? Zaten önce evde her ikisi yapan misolar kırandı. Şimdi de aşağı yukarı 10.000 var mı? 20.000 var mı? Bilmiyorum. O kadar fazla var demek. Neden koyulaşıyor? O zaman geçince tabii koyulaşıyor. Ve koji, onun pirinç koji kıranacak mı? Buğday koji kıranacak mı? Fasulye gibi onun koji kıranacak mı? Ona göre her şey farklı var yani.
Miso, sadece miso değil. Kırancak küfede 3 çeşit var. Belki daha olabilir. Kendinde yapan koji falan da oluyor. O koji maya diyor ama pirinçte yapan koji oluyor mu? Buğday mı? Normalinin çekirdek ile yapacak mı? Ona göre her şey farklı olacak. Böyle söyleyeyim. Tamam, şimdi en kolaydan başlayacak tabii. O zaman her ikisi bilen miso çorba. Bir porsiyonluk fazla yapmayacak. Aşağı yukarı 180-200 arası. Bir yapacağı bunun 180 var. İçime suyu olsun. Ben biraz 200 gibi koyarım. O zaman bunun çok önemli olacak. Önce nasıl yaptı? Hondaşı beraber karıştırdı. Onun için direkt kırabilirsiniz. O çok mantıklı iş. Genelde bir lokantaya giderken de umami yok. O sadece miso kullanıyor onun için. Genelde şimdi 200 gram için 15 gram, 16 gramın arası. Ama ben profesyonel takmayacağım, tadı bakacağım. Öyle yaparım. Tofu, kızartma tofu koyacağım. Bugün biraz farklı miso çorba yapacağım. Havuç. Kesilmiş havuç. Böyle. Taze soğanlar en son koyacağım. Biraz rengiyle anlıyorum. Tamam. Ve hazırlama için bu kaynamadan önce biraz yosun koyacağım. Taze soğan. Bak böyle kaynayınca kapatacaksın. Kaynatmayacak miso çorba. Önemli olan bu. Çok kaynıyorsa aromalar da uçacak. Lezzeti olmayacak. Onun için hazır kaynatmayın. Böyle şimdi miso çorba. Açı. Böyle. En kolaysı dünyada bu. Miso çorba. Ama nasıl lezzete görünüyorsunuz. Afiyet olsun.